Programımız son hızla devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman çocuk psikoloğu Işıl Yenikaynak. Işıl Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Travma deyince biz tabii hekim olarak aklımıza hep darplar, travmalar, yani böyle Organik yaralanmalar, travmalar. organik travmalar akla gelir. Ama bir psikolog olarak size travma deyince psikolojik travmalardan Ruhsal bahsediyorsunuz. travmalar. Ruhsal travmalardan bahsediyorsunuz. Nedir bu travma, bu ruhsal travma? Biraz bahseder misiniz? Tıpkı fizyolojik travmada olduğu gibi ruhsal travmada çok büyük olayların olmasına gerek yok. Kişiyi etkileyen, onda iz bırakan, küçük de ya da büyük de olsa etkileyici olayların hepsini biz bütününü travma olarak, ruhsal travma olarak değerlendirebiliyoruz. Ruhsal travmalar sandığımız gibi sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da çok fazla karşımıza çıkıyor. Bunlar büyük çapta olan işte kayıplar, boşanmalar, yaralanmalar. Çünkü organik travmaların da tabii ki fizyolojik etkilerinin yanında ruhsal etkileri de var. Büyük kazalar, depremler, doğal afetlerin getirdiği travmaların dışında tabii ki de işte çocuklar arasında, arkadaş arasında dışlanma, yeterince kendini gösterememe, popülarite savaşları ya da işte akademik zorluklarla kendini gösterebilen ruhsal travmalar da var. Çocuklarla biz bunlarla çalışıyoruz. Onları etkileyen, onların baş etmekte zorlandığı konularla ilgili bazı psikoterapi teknikleri, bazen ruh sağlığı uzmanlarına yönlendirdiğimizde medikal destekle beraber uyguladığımız psikoterapi teknikleri var. Çocuğun yaşına göre, bulunduğu konuma göre, zorlandığı duruma göre aileyi işin içine katarak uyguladığımız belirli terapatik tekniklerle onların bu süreçlerle baş etmesine yardımcı oluyoruz. Peki bir çocukta ruhsal travma olduğunu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir? Normalden, yani primer bir şey yoksa eğer, dediğim gibi boşanma, taşınma, kardeş doğumu, yeni okula başlama, ölüm, kayıp gibi çok primer, yetişkinin de hayatını doğrudan etkileyen bir problem olmadığı zaman çocuğun içinde yaşadığı gizil travma dediğimiz şeylerde bakacağımız en önemli şey normalden sapan davranışlarda bulunması çocuğun. Örneğin içe kapanma gibi, alt ıslatma olabilir, tırnak yeme olabilir, akademik zorluklar olabilir, zor sakinleşme olabilir, aşırı hareketlilik olabilir ya da normal sürecinden sapan davranışların hepsini, kronik haldeyse bu, belirli bir sürede oluyorsa, dönemsel olabilir çünkü her çocukta bu, ama belirli şekilde ve göze çarpan şekilde oluyorsa bu çocuğun yaşadığı bir travmatik süreç olabilir diye ebeveynlerin tetikte olmasını öneriyoruz. Ebeveyn fark etmezse zaten genelde okulda öğretmenler ya da rehber öğretmeni fark ediyor ve bize bu şekilde bir yönlendirmeyle geliyorlar. Yani demek istediğim, normalden farklı davranış bozukluğuyla ya da farklı davranış senkronlarıyla karşımıza çıkan durumlar çocuğun travmatizasyon sürecinde olduğunu bize gösteren en önemli kanıtlardan birkaç tanesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani içe kapanma dediniz. Mesela kekemelik de olabilir. Kekemelik olabilir tabii ki. Normal artikülasyon bozukluğunun dışında bir olaydan sonra fark edilsin ya da mesela bu izlediği bir şey olabilir, okulda yaşadığı bir şey olabilir, arkadaşıyla ilgili olabilir, ebeveyn arasındaki çatışmayla ilgili olabilir, bir şeye maruz kalmış olabilir. Durduk yere birdenbire artikülasyon bozukluğu dışında bir kekemelik oluştuysa çocukta, sosyal içe çekilme görüldüyse, zor sakinleşme, gece uykularda bozulma, ağlama nöbetleri, zor sakinleşme gibi normalinden farklı şekilde ve yüksek dozda gelen semptomları artık travmatizasyon sürecinin içerisinde değerlendirmeye başlıyoruz ve mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından yardım almalarını öneriyoruz. Altın ıslatma da bu işin içerisinde olabilir mi? Tabii, enuresis nocturna dediğimiz ya da enkopresis dediğimiz kaka kaçırma ya da çiş kaçırma, organik bir sebep yoksa eğer, genetik geçişten ziyade çocuk birdenbire, hani normal tuvalet eğitiminin dışında, yani 3 yaş sonrasındaki normal tuvalet eğitiminin dışında birdenbire kaçırmaya başlıyorsa ve bu kronikleştiyse gündüz ya da gece olarak karşımıza çıkabilir. Yine mutlaka altında ne olduğunu araştırmak için bir ruh sağlığı uzmanından yardım almalarını mutlaka öneriyorum. Peki böyle bazen çocuklara kızgınlık nöbetleri oluyor, böyle sıkıyor kendini ya da duvara vuruyor kafasını, başını mesela yere vuruyor. Bunlar da benzer şeyler midir acaba? Bunlar yaş dönemine göre değerlendirmede. Mesela 3 yaşındaki bir çocuk için bu otonomi gelişimi zamanında normal olarak değerlendiriyoruz. Çünkü orada bir benlik algısını ortaya çıkarıyor. Otonomiyi, beni ortaya koymak için bazen çocuklarda kafaya vurma, kendine vurma, dışarıya vurma, eşyalara zarar verme gibi davranışlar görüyoruz. Ancak mesela 8 yaşında bir çocuk artık bunu yapıyorsa normalde yapmadan
ya da 3 yaşında yapmıştır ya da bu sönmüştür o yaş dönemine göre normaldir. 0-6 yaşta bunları biz normal kabul ediyoruz. Ama bundan sonrasında artık latent döneme giren çocuklarda 7 yaş üstünde görüyorsak eğer mutlaka dediğim gibi bunun altında patolojik bir öykü aramamız gerekiyor. Ya da 3 yaşında da olsa, işte 5 yaşında da olsa bunlar sönmüyorsa, ne yapılırsa yapılsın altta hiçbir şey yok ve çocuk hala bu davranışları ısrarla devam ettiriyorsa o zaman yine bir ebeveyn görüşmesiyle beraber bir ruhsal destek mutlaka öneriyoruz ki bunun hem altında ne var bakalım, hem yaşa özgü mü değil mi bunu araştıralım, hem de çocuğun neden bunu yaptığının iç döngüsünü anlamamız için bu önemli. Peki özellikle sık karşılaşılan bir konu mesela çocuklarda aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ya da dürtüsellik. Çok revaçta şu anda. Evet, bu da mı acaba travma sonrası oluşabiliyor? Şimdi ADHD dediğimiz yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu başlı başına bir tanı. Bunun belirli alt kriterleri var. Bir dikkat eksikliğinin önde görüldüğü tip var, bir hiperaktivitenin önde olduğu tip var, bir dürtüsellikle impulsivite ile beraber hepsinin komorbid olarak gözüktüğü tip var. Bunların araştırılması tabii ki önemli ama dediğim gibi bu yine yaş dönemine göre özgü. Her dürtüsel çocuk, her hareketli çocuk, her çabuk hareket eden çocuk hareketliliğin dışında hiperaktivite bozukluğu tanısı almıyor. Birazcık bu zekayla da birlikte görünen bir şey. Yani benim çocuğum çok zeki o yüzden hiperaktif tanısını ebeveynler arayıp çok fazla görüyorlar ve bunu koyuyorlar ve bunu artık böyle iyi bir statüymüş gibi sergiliyorlar ama bu böyle bir şey değil. Durduk yere normal stabilizasyonu olan bir çocuğun aşırı böyle hareketliliğini, ajitasyonunu, yerinde duramayışını, sakince sıra bekleyemeyişini ve çok çabuk öfkelendiğini görüyorsak durduk yere ve bir anda oluyorsa bu yine tabii ki belirli bir süre zarfında görüyorsak bunun tabii ki yine altına araştırmak lazım. Yani bu çocukta genetik geçişli ya da sosyal çevre desteğiyle oluşan bir işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu mu var gerçekten? Ve alt kriterlerinde ne var? Yoksa travmadan sonra mı o yaşadığı olumsuz sürece verdiği bir tepki mi değil mi diye yine araştırmakta fayda var. Ama dediğim gibi bunların hepsi çok çeşitli şeyler. Klinik gözlem çok önemli, çocuğun yaşadığı çevre çok önemli, ebeveyn tutumu çok önemli, yaşadığı yaşamsal değişim, okula başlama gibi, kardeş doğumu gibi, taşınma gibi bir etkenin olup olmadığı, buna verilen bir reaksiyon mu yoksa doğal sürecin içinde zaten bu çocukta bu vardı ve bunlar mı ortaya çıkıyor? Bunların ayrıştırılması için tabii ki de klinik gözlem ve değerlendirme çok çok önemli. Aslında çok güzel bir konudan bahsediyorsunuz. Yani çocuklarda yaşanılan her türlü problemin altında bir travma var mı? Bu ekarte edildikten sonra diğer sebeplere koşmak gerekir. Tabii. Olarak algılıyorum. Doğru anlıyorum herhalde. Kesinlikle çok doğru. Peki böyle problemi olan bir çocukta travma oldu, tespit edildi. Bir takım belirtiler de gösterdiğini zaten tespit ettik. Ne yapmamız gerekir? Yani tedavide bu çocuklara nasıl yaklaşıyorsunuz? Neler öneriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ailelere ne tip önerilerde bulunuyorsunuz? Önce bize ulaştıysa tabii ki hem ebeveynle görüşme şansımız varsa anne baba çocuk olarak değerlendiriyoruz. Okulla görüşüyoruz. Alttaki tetikleyici sebeplerin ne olduğuna bakıyoruz. Çocukla bireysel değerlendirmeler yapıyoruz. İhtiyaç dahilinde ruh sağlığı uzmanına medikal destek gerekiyorsa eğer bir çocuk psikiyatristine yönlendirmemiz gerekiyorsa yönlendiriyoruz ve onlarla beraber çalışıyoruz. Belirli testler gerekiyorsa bunlar bilişsel testler oluyor genelde. Performans testleri, mini mental testler oluyor. İhtiyacımız doğrultusu bu envanterleri kullanıyoruz ve çocuğa bir yol haritası çiziyoruz. Travmaya özgü bazı tekniklerimiz var. Travma terapileri var. Bilişsel davranışçı terapiler var, oyun terapileri var ama bunların hepsi bir bütün ve çocuğun ihtiyacına göre yani her çocuğa oyun terapisi uygulanmaz. Her çocuğa bilişsel davranışçı terapi, her çocuğa EMDR gibi travma tekniği uygulanmaz. Çocuğun ihtiyacına göre, ebeveynin ihtiyacına göre ve o durumu özgü olarak tedavi planları, daha doğrusu destekleyici programlarla beraber çocuğun ihtiyacını karşılıyoruz ve baş etme mekanizmalarını aktive ediyoruz. Bu tamamen bireysel ve biricik. Birine uygulanan tedavi ötekine ya da teknik öteki çocuğa ya da öteki kişiye uygulanacak diye bir kaide yok. Bu tamamen çocuğa ve ihtiyacına göre belirlenmeli ve profesyoneller tarafından yapılmalı. Bir ruh sağlığı uzmanı yani bir çocuk psikiyatristi ya da bir çocuk psikoloğu, klinik psikolog tarafından birlikte çalışılarak ya da kime yönlendirildiyse o şekilde düzenli, uygun zamana göre değerlendirip uygun şekilde tedavi planı belirlenip ebeveynin de buna adaptasyonu sağlayıp tedavinin tamamlanması en önemli koşullardan biri. Peki biraz özelleşecek olur isek, yani çok genel anlatıyorsunuz ya biraz daha böyle çünkü
bu tip problem olan bir sürü aile vardır. Travma sonucuna bağlı, ruhsal travmaya bağlı. Mesela diyelim ki altını ıslatma problemi yoktu, bir anda başladı. Buna yönelik ne yaparsınız? Birinci sorun bu. Bunu anlatın hemen, çünkü arkasından kekemelikte ne yaparsınız diyerek devam edeceğim. Alt ıslatmada dediğim gibi önce bir çocuk ürolojiyle de görüşmek gerekiyor. 5 yaşın üzerinde hala kaçırma varsa bu bir enürizis mi, enürizis nocturna mı, tuvalet eğitimin alışkanlığında yanlışlıklar yapıldı mı, ebeveyn erken mi başlattı, geç mi başlattı, bez takıldı mı, takılmadı mı, önce bu çevresel koşullara bir bakıyoruz. Ondan sonrasında çocuklarla baş etmelerine yönelik bilişsel davranışçı terapiler uyguluyoruz. İşte takvim yöntemleri oluyor, bazı bilişsel müdahalelerle bunu yapıyoruz. Ev içerisi görevler veriyoruz. Çocuğun baş etmesine yönelik bazı bilişsel müdahalelerle bunu yapıyoruz. Ve ebeveynin de buna adaptasyonu dediğim gibi çok önemli. Süreklilik ve adaptasyon bizler için, çünkü biz soyut bir şeyle çalışıyoruz ve bilişsel zihinle çalıştığımız için ebeveynin bu konudaki adaptasyonu, işbirliği bizler için çok çok önemli. Ondan sonrasında hala geçmiyorsa yine tabii ki çocuk ürolojisiyle beraber çalışmak çok önemli. Buna yönelik bazı onlar medikal ilaçlar kullanıyorlar. Bunlar antidepresan, antipsikotik ilaçlar diye tamamen mesane kontrolüne yönelik ilaçlar var. Onlarla beraber yine bilişsel davranışçı terapilerle bu süreci baş etmesine yardımcı oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki işte babası da kaçırıyordu, annesi de kaçırıyordu, ortaokula kadar, liseye kadar, hatta hala kaçıran uzamış enürizis vakalarımız var. Bunlar sosyal içe çekilme dediğimiz, sosyal anksiyete dediğimiz, utangaçlık gibi, yatılı misafirliğe gitmekten kaçınma, ev dışına çıkmaktan kaçınma gibi sosyal pek çok negatif semptomla karşımıza çıkıyor ve bu artık benliğe zarar veriyor. Bu yüzden yapacağımız şey, fark ettiğimiz anda nasılsa geçer. Tabii ki organik yatkınlığı var. Bakıyoruz mesela annede ya da babada var mı kaçırma öyküsü diye. Genelde çıkabiliyor. Organik sebebi olsun ya da olmasın mutlaka çocuğun baş etmesine yardımcı oluyoruz ve gerçekten de baş ettikleri zaman süreç o ebeveynleri kadar uzun ve kaotik bir şekilde sonuçlanmadan kısa sürede çocuk baş ediyor. Yaptığını gördükçe de bu sefer özbenlik de artmaya başlıyor ve bu durumdan sıyrılıyorlar ve sonra da tedaviyi sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür çok ediyorum. detaylı ve çok önemli konulardan bahsettiniz. Aslında çocuğu olup da bu tip problemi olmayan çocuk yok gibi neredeyse ve ben küçük birkaç örnekle de olsa yaptığınız işleri bu şekilde anlatmış olmanız çok önemliydi bizim için. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Bugünkü program konuğumuz uzman çocuk psikoloğu Işıl Yenikaynak idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.